Cehennem dahi olsa razıyım. Ben yok olmak istemiyorum. Ehli iman olmayan, vahyi rehber etmeyen felsefeciler insanı nasıl tanımlamışlar? Arkadaşının ateist olduğunu anlamış, sorularını sordu, cevaplarını aldı ve iman etti, namaza başladı. Kafasında akıl olmadığı için kafası rahat. Yılan akrep yuvası, soğuk bir kabre girip orada parçalanıp çürüyecek miyim? Ateist bir arkadaşımız gelmişti. Dedi ki ya dedi o ki siz inanıyorsunuz. Lütfen anlatın. Beni de ikna edin. Ben de inanayım. Tam manasıyla mükemmel insan kimdir dense mesela insan diyebilir ben hayvan gibi yaşamak istiyorum. Hayır, yaşayamazsın. Ben neyim? Ben kimim? Mesela bir tavuğu almış, tüylerini yolmuş, atmış ortaya. Al demiş, bu senin insanın. İnsanı zaten büyük kılan, değerli kılan nokta da bu. Jüpiter'in bize ne faydası var? Yani biz şu cümleyi kurup bitirinceye kadar belki de birkaç insan canına kıydı. Hayvandan daha aşağıdırlar. Niye? Değerli dostlar, cep telefonunun keşfedildiğini fakat benim bundan haberim olmadığını düşünün. Bir arkadaşımız bana bir cep telefonu hediye edip getirse, şöyle bir cep telefonu getirse fakat ben bu telefonun ne işe yaradığını bilmezsem benim gözümde bunun değeri nedir? Benim gözümde bunun değeri bir demir, plastik ya da taştan ibaret bir şeydir. Belki bunu evime götürdüğümde evimin bir köşesine atar, bununla hiç ilgilenmem. Fakat telefonu getiren arkadaş bana dese ki bu telefon dünyanın öbür ucundaki insanlarla görüşmeni sağlayan bir cihazdır. Hatta akrabaların ne kadar uzakta olursa olsun onlarla görüntülü konuşabilirsin, sesli konuşabilirsin, hatta video izleyebilirsin dediğinde benim gözümde bu telefonun değeri bir anda birden bine çıkmaz mı? Aynen bunun gibi değerli dostlar. Biz bugün bu stüdyomuzda insanı konuşacağız. Çünkü maalesef insanın kıymeti ve değeri bilinmiyor. Sadece maddeden ibaret bir insan fikrini insanlara aşıladılar. Onun için stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ekrem Köksal hocam var. Ekrem hocamla insan nedir'i konuşacağız. Ekrem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Hocam böyle bir giriş yaptım. Çünkü insan kendi kıymetini, kendi değerini bilmezse maalesef hani kullanırlar ya bozuk para gibi harcar. Hani düşünün hocam. Yani biz kendi çocuğumuzu bile bakkala gönderirken yanına 300 lira, 500 lira bir para veririz. Eğer birisi dese ki 10 bin lira ver dese düşünmeye başlarız. Ya 10 bin lira çok yüksek bir para, değeri yüksektir. Bu çocuğa teslim edilir mi, edilmez mi? Yani bir şeyin değeri bilindiğinde o şeyi daha iyi muhafaza ederiz. Değeri bilinmezse bozuk para gibi harcıyoruz. Biz hayatımızı kanaatimce hep böyle harcadık. İnsanlık böyle harcıyor. Onun için bu programda istedim ki hocam sizlerle inşallah bir seri yapmayı zaten düşünüyoruz ama ilk programımız insan nedir? Bir kendimizi tanıyalım diye hemen öyle bir başlasak hocam. Sizce insan nedir? Biz kendi değerimizi nasıl anlayabiliriz? Öncelikle bu davetiniz için teşekkür ediyorum. Başta şunu da ifade etmek lazım. Mayrahle kanalı olarak çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah devamını bekliyoruz. Çok güzel şeyler hazırlıyorsunuz. Gençlere, bütün insanlığa ulaştırıyorsunuz bunları. Bugünkü konumuz da dediğiniz gibi çok önemli bir nokta. İnsanı konuşmamız lazım. Öyle insanlar olmuş ki belki bir asır ömür sürmüşler ama insan nedir diye ne kendilerine sormuşlar ne de kimse onlara sormuş. Ne de onlar başkasına sormuşlar. Dolayısıyla insanın ne olduğunu bilmeden, anlamadan ömürlerini tüketip gitmişler. Aslında onlar böyle olduğu için de bu kıymetin farkına varamamışlar. Dediğiniz gibi cep telefonuna benzeyip de belki hiçbir işe yaramayan şeyler de var şekilsel olarak. Ama insan onun ne olduğunu bilirse kıymetini takdir eder. O zaman da ona göre muamele eder. Bizim de kendimize sormamız gereken en önemli sorulardan birisi bu. İnsan nedir? Daha geniş anlamda düşünecek olursak ben neyim? Ben kimim? Bu insanlığın asırlardan beri aslında konuşması gereken, yerine göre aslında bazı felsefecilerin, bilim insanlarının buna dair çok kafa yordukları, bazılarının doğru cevaplar bulabildikleri, bazılarının ise büyük yanılgılar içerisine düştüğü bir nokta. İnsan nedir? Peki hocam şöyle söyleyeyim. Yani insan nedir diye tanımlandığında şimdiye kadarki felsefeciler, Yunan felsefecileri olsun, şimdiye kadarkiler yani ehli iman olmayan, vahyi rehber etmeyen felsefeciler insanı nasıl tanımlamışlar? İnsana daha çok konuşan hayvan demişler.
Ya da iki ayağı üzerinde duran tüysüz bir hayvan demişler. Aslında bunun bir ciheti de doğru. İnsan çünkü çok cami bir varlık. İnsan üstünlüğünün bir sebebi de bu aslında. İnsan hem meleklere benziyor ama aynı zamanda hayvana benziyor. İnsan bitkiye de benziyor. Bitki de büyür, ihtiyaçları vardır. İnsan da büyür. Hayvan da insana benzer ya da insan hayvana benzer. Nasıl? Hayvan da yer, içer, cinsi münasebette bulunur. Bunların hepsini insanlar da yapar. Dolayısıyla insanın bu yönleri aslında yemesi, içmesi ya da cinsel arzular cihetiyle bu insanın hayvani tarafı. Ama eğer sadece bu noktaya bakarsak işte dediğiniz gibi vahiyden destek almayan insanlar ancak onu görebilmişler ve insana konuşan hayvan, düşünen hayvan, iki ayağı üzerinde duran tüysüz hayvan demişler. Bu arada çelişkiler de olmuş. Birisi insanı böyle tanımlamış ama diğer bir felsefeci mesela bir tavuğu almış, tüylerini yolmuş, atmış ortaya. Al demiş, bu senin insanın. Zaten malum tanımın tanımı var. Çok güzel bir ifade. Efradını cami, ağyarını mani diye. Bakın ağyarını mani olmadı. Yani tüyleri yolunan bir tavuk da o iki ayağı üzerinde duran tüysüz hayvan tanımına uydu. Halbuki Tanımı hocam tam olarak Türkçe karşılığı nasıl? efradını cami, ağyarını mani şu demek. Bütün fertlerini içine alıyor ama ağyarını da mani, yani gayrısında olan her şeyi de dışarıda bırakıyor. En güzel tanım bu tanımın tanımı diye anlatılır. Çok güzel bir manadır. Şimdi dolayısıyla da gerçek insan noktasında bizim oturup buna kafa yormamız lazım. Ya da biyolojide insanın tanımı var ya da Latincesiyle Homo sapiens denir. İki ayaklı bir primat memeli olarak tarif edilir. İşte memeliler sınıfının insangiller familyasından iki ayağı üzerinde duran vesaire diye uzun uzun gider böyle. Türk Dil Kurumu'nun biyoloji sözlüğündeki tanımı paylaştım izleyicilerimizle. Şimdi bunlar tam olarak efradını cami değil. Yani her şeyi içine alamıyor. İnsanın sadece maddi İnsanın- boyutunu evet. ifade eden şey değil mi Evet, hocam? Evet, insanın maddi boyutunu ancak ifade edebiliyor bunlar. Ama insan demin dediğimiz gibi hayvana benziyor, bitkiye benziyor ama insan çok cami. İnsanı zaten büyük kılan, değerli kılan nokta da bu. İnsan aynı zamanda meleklere de benziyor. Meleklere benzediği ciheti ne? Melekler ibadet eden varlıklardır. Onların her şeyi ibadettir. İnsanın da ibadet edebilecek bir mahiyeti, insanın ibadete müheyya bir mahiyeti var. Dolayısıyla da bu şekliyle hem hayvanlara hem bitkilere, mesela melekler hayvanlara benzemez. Onların yeme, içme ya da diğer arzuları yoktur. Ve o yüzden de insan kadar kıymetli de değildirler. Hani malum Miraç hadisesinde Hazreti Peygamber bir noktaya Cebrail ile beraber geliyorlar ama o noktadan sonra ben artık gelemem diyor Cebrail. Onun çıkamadığı noktalara çıkan bir insan Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber zaten gerçek insan. Tam manasıyla mükemmel insan kimdir dense Hazreti Peygamberdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tabi diğer peygamberler de Hz. Peygamber'den sonra bu manada hisseleri vardır. Ama demin o girişte bahsettiğimiz gibi insanın mahiyetini konuşmamız lazım. İnsan sadece Homo sapiens vesaire deyip geçemeyiz. İnsan eğer iki ayağı üzerinde duran tüysüz bir hayvansa ya da sadece konuşan bir hayvansa, malum bir hayvanı alıp kesebiliyoruz biz ya da derisini kullanabiliyoruz. Yani kullanılabiliyor daha doğrusu. O zaman istediği yerde, hiç değersiz yerlerde bu hayatını harcayıp Tabii. gidiyor değil mi hocam Evet. yani? İşte insanın sermayesi azalmış oluyor. Halbuki insan hayvana nispeten çok çok değerli bir varlık. Hatta Risale-i Nurlar'da geçen çok güzel bir temsil var. İnsanla hayvanın mahiyetini anlamak adına şöyle ifade edilmiş çok güzel bir metafor. Malumunuz bu temsiller, bu metaforlar böyle uzaktaki hakikatleri bize yakınlaştıran bir dürbün görevi görüyor. Ya da yüksek manalara, hakikatlere çıkmamızı sağlayan birer merdiven görevi görüyor. Bir büyük zat yanında istihdam ettiği iki kişiden birisine 10 altın veriyor ve git kendine güzel bir elbise al diyor. O da gidip elbisenin en güzelini alıyor gerçekten. İkinci bir istihdam ettiği personeline ise 1000 altın veriyor. Ama bu sefer cebine bir not yazıp bırakıyor. Deniyor ki eğer o ikinci 1000 altını alan insan, hani birincisi gitti 10 altına bir elbise aldı ya, ben de gidip bir elbise alayım, bunun için bu bana verilmiştir dese, gitse 1000 altına bir elbise almaya kalksa çok büyük bir zarar eder. Daha bunların ayrıntısı var belki ama hayır, şunu demeli. 10 altına eğer en güzel elbise alınıyorsa bendeki bu 1000 altın bir kat elbise almak için değil. Şimdi biz de insanı hayvana kıyasladığımız zaman insan her cihette mükemmel, her cihette çok üstün.
Gözü gözlerin en güzeli. Kulağı en güzel kulak. Hatta bir büyüğümüzden şöyle güzel bir şey dinlemiştim. Derdi ki ya elin yok gittin el alacaksın. Bütün eller orada pazarda satılıyor. Hangi eli alırsın? Değil mi? Gidip koyunun elini almazsın yani. En güzel el insanın eli. Güzelliğin bütün ayrıntılarını fark edebilen göz de insanın gözü. Seslerin bütün çeşitlerini fark eden, ondan lezzet alabilen kulak da insanda. Sadece insanda. Sadece insanda. Dolayısıyla insana 1000 altın verilmiş. Tavuğa verildiği gibi ya da bir başka hayvana verildiği gibi 10 altın verilmemiş. Hayvan kendisine verilenlerle bu dünyadan sonuna kadar lezzet alıyor. Sonuna kadar alabileceği ne varsa alıyor. Hem de elemsiz. Hem de elemsiz. Ne geçmişten gelen bir elemi ne de gelecekten gelen bir korkusu olmadan bunları yapabiliyor. Ama insana verilen bu mahiyet gösteriyor ki insanın hedefi şu dünya değil. Yani insanın hedefi sadece bir kat elbise, 10 altına alınabilecek bir elbise değil. İnsanın mahiyeti ulvi. Dolayısıyla vazifeleri de yüksek. İnsanın mahiyeti çok yüksek. Bunu belki de biz hani insana dair dedik ya, birçok farklı insan nedir cevaplar verilmiş. Ama biz de birçoğunu inceledik bunların. Bazen üniversitede anlattığımız dersler icabı. Şöyle çok güzel bir tanıma rastlamıştım. Onu özellikle öğrencilerimle de paylaşıyorum. İzleyenlerimizle de paylaşalım. İnsan nedir? Buna verilecek en güzel cevaplardan birisi şu: İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiridir. İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiridir. Belki özellikle genç kardeşlerimiz, bizi izleyen arkadaşlarımız içerisinde bu cümlenin içerisinde belki bir kelimeye takılabilirler. Mükerrem. Mükerrem ne demek? Mükerrem kendisine ikram edilmiş olan demek. Yani siz bana bir çay ikram ediyorsunuz. Siz ikram edensiniz ama ben mükerremim. İnsan kainat sarayında bir misafir ama nasıl bir misafir? En mükerrem misafir. Yani en çok ikram insana yapılmış. Bu çok güzel bir mana. Bunu açalım. Önce isterseniz şunu konuşalım. Kainat dedik bir saray. Çünkü o cümleyi bir anlamamız lazım. İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiri. Kainat gerçekten bir saray mı acaba? Evet, saray. Yani bir saraylarda yaşamadık ama en azından şu an işte Topkapı Sarayı'dır ya da nasip olmuştu bir vakit Elhamra Sarayı'nı gezmiştim. Oralarda insanın maddi manevi, cismine, ruhuna ihtiyacı olan ne varsa hepsinin en mükemmel şekilde hazırlandığı yerler. İnsan da bu kainata geldiği zaman bakıyorsunuz her şey insan için ve onun ihtiyacı olup da eksik olan hiçbir şey yok. Kainat sarayında hiçbir şey eksik değil. Kainat öyle bir saray ki tabanı çiçeklerle süslenmiş. Tavanı yıldızlarla bezenmiş. Hangi noktaya baksak? Yani bir dağı seyrederken gözümüz lezzet alıyor. Yandaki ağacın başındaki bülbülün sesi kulağımıza hitap ediyor. Onda asılı duran bir kirazın mahiyeti hem gözümüzün hoşuna gidiyor, tadı dilimizin hoşuna gidiyor. Ve hele hele bir de onun arkasında işte bu benim için deyip de o kirazı bize göndereni de düşünebildiğimiz zaman o zaman aklımız da bundan aslında ne yapıyor? Lezzet alıyor. Değil mi? Dolayısıyla da kainat insan için hazırlanmış. Her şey insana hizmet ediyor. Bu noktada şöyle bir farklı bir nükteyi de izleyenlerimizle paylaşalım. Hani biz kainat deyince işte dağ dedik, kiraz dedik, ağaç dedik, bülbül dedik. Bunlar aslında hep kainatın çok küçük bir parçası olan dünya, şu yer küremizde olan şeyler. Ama inanın sadece dünya değil, dünyanın dışındaki her şey yine insan için ve insana hizmet ediyor. Mesela bizden yüz binlerce ışık yılı uzaklıktaki bir güneş tam bizim ihtiyacımıza göre hazırlanmış. Mesafemiz de tam ona göre. Güneşin orada olması da bir nimet insan için ama bizim bulunduğumuz mesafe de bir nimet. İşte biraz uzakta olsa çok şey değişecek. Biraz yakın olsak çok şey değişecek. Ama mesela denilebilir ki ya tamam güneş şu bu. Ama düşünün Jüpiter. Ya Jüpiter de insan için mi? Ya da Jüpiter'in bize ne faydası var? Evet, Jüpiter de bizim için. Jüpiter biliyorsunuz dünyaya göre çok çok büyük bir gezegen, çok çok büyük bir küre. Astronomi ilmiyle meşgul olan bilim insanları diyor ki eğer Jüpiter orada olmasaydı biz dünyada rahat bir şekilde yaşayamazdık. Niye? Çünkü malumunuz uzayda gök taşları var ve bu gök taşı dediğimiz böyle yumruk büyüklüğündeki taşlar değil. Çok çok büyük. Belki bazıları böyle şu bina büyüklüğünde. Onlar atmosferimize girdikleri zaman harika bir sistem. Sürtünmeyle atmosferde toz haline geliyorlar ve bu tozlar da daha sonra
yağmur oluşumunda kullanılıyor. Ama çok daha büyük küreler var. Eğer bunlar da atmosferimize girse o sürtünmeyle toz haline gelemeyecek kadar büyük. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz Nihat Bey? Bunlar Jüpiter tarafından çekiliyor. Yani Jüpiter diyor ki sen gel buraya, dünyada insanlar var. Sen bu büyüklüğünle eğer oraya gidersen orada rahatsızlığa sebebiyet olacaksın. Bu rahatsızlık dediğimiz habire depremler olacaktı. Yani Jüpiter orada olmasaydı burada sürekli depremler olacaktı. Çünkü o bizim atmosferimize giren gök taşlarından çok daha büyükleri, Jüpiter dünyadan daha büyük olduğu için onun tarafından çekilmeseydi o bizim için bir problem olacaktı. Daha bunun çok daha farklı ayrıntıları konuşulabilir ama şunu demek istiyorum. Kainat özetle bir saray ve buradaki her şey en mükemmel şekliyle. Görebildiklerimiz, göremediklerimiz. Mesela gözle göremediğimiz birçok varlık var. Onlar da bize hizmet ediyorlar. Nihat Bey, ilginç bir nokta. İnsanda 35-36 trilyon ortalama hücre var. Ama biliyor musunuz? İnsanın vücudunda kendi hücrelerimizden daha çok mikroorganizmalar var. Biz bunları 40-50 yıldır, belki çok olsa bir asırdır biliyoruz. Ama onlar binlerce yıldan beri şu kainat sarayında bize hizmet eden varlıklar. Özetle kainat bir saray. Bu kesinlikle böyle. En mükemmel saray. Ve biz burada misafiriz. Kainat sarayında misafiriz. Misafir kelimesi Arapça bir kelime. Çok da ilginç aslında. Misafir, Araplar bizim misafir dediğimiz kimselere misafir demiyorlar. Misafir seferde olan demek. Yani misafir yolcu demek. Ben bunu yurt dışındayken fark ettim. 2012-2013 yıllarında Amerika'da bulundum. Texas Tech Üniversitesi'nde biyokimya laboratuvarlarında çalışmalar yaptım. Orada Mısırlı 2 tane arkadaşım vardı. Onlarla beraber çalışıyorduk. Ben işte yeni gittiğim dönemlerde özellikle bir kelimenin İngilizcesini hatırlamayınca Türkçeden Arapça olduğunu bildiğim kelimeleri kullanmaya çalışırdım. Bir gün misafirlerim geldi ve ben o gün laboratuvara gidemedim. Bir gün sonra Mısırlı arkadaşım sordu, dün niye gelmedin dedi. Misafirim vardı diyecektim ama İngilizce misafiri hatırlamadım o anda. Ben de Arapçasını kullandım. Misafirim vardı derken, o dedi ki yani dedi traveler dedi. Hani gezen biri mi geldi? Ne demek misafir? Anladım ki Araplar bunu o anlamda kullanmıyorlar. Misafir ama Türkçedeki ister Arapçadaki anlamıyla olsun, ister Türkçedeki anlamıyla olsun insanın mahiyetine bu kelime çok uyuyor. İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiridir. Çünkü traveler anlamında verecek olursak insan bir yolcu. Gerçekten öyle. Yolculuk nerede başladı? Yolculuk ruhlar aleminde başladı. Daha sonra ana rahmine geldik. Daha sonra çocukluk memleketinden geçtik. Sonra gençlik memleketine girdik. Artık yavaş yavaş da ihtiyarlık memleketindeyiz. Çünkü insanın ihtiyarlığı 45 yaşında başlarmış. Artık ihtiyarlık memleketinde gidiyoruz ve bunun sonunda da bir istasyon var. Kabir istasyonu. Ama yolculuğumuz orada bitmeyecek. Yolculuğumuz devam edecek. O istasyondan sonra berzah alemi, berzah aleminden sonra malumunuz haşir ve ondan sonra da ebede kadar bu yolculuk devam edecek. Yani insan bir yolcu. Ama kainat o yolcunun bir dönem konaklayacağı bir misafirhane. Ama diğer türlü yolcu anlamında değil de direkt misafir anlamında da kullanacak olsak, misafir olan kimse yanında beraberinde bir şey getirmemişse eğer onu alıp götürmez. Değil mi? İnsan da dünyaya gelirken tamamen eli boş, çıplak olarak geliyor. Gelir gelmez hemen onu Anadolu'da kundak dedikleri bir beze sarıyorlar. Ve öyle hayat başlıyor. Ve buradan misafirlik bitip de ayrıldığımız zaman da yine bir beze sarıyorlar. Ona da kefen diyoruz. Ve geldiği gibi insan buradan gidiyor. Yani insan burada misafir. Bizimle beraber bu sarayda başka misafirler de var. Onlar kim? Mesela hayvanlar. Onlar da bizimle beraber burada misafir. Bitkiler de burada misafir. Mikroorganizmalar da misafir. Ama ister mikroorganizma olsun, ister bitki olsun, ister hayvanlar olsun, hepsi ama hepsi bize çalışıyor. Hani Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir bölünmez ki insan onu zaman bölüyor. İnsan her an dirilip her saniye ölüyor. Şurası çok güzel. Seni aramam için diyor beni uzağa attın. Alemi benim, beni kendin için yarattın. Hocam tam da orayı soracaktım. Yani hani insan kainat sarayının en mükerrem misafiri dediniz ya. Şimdi başlarken şöyle bir başladım ya hocam. Ben bu kainat sarayının en değerli misafiri olduğumu bilsem
benim o zaman hayatıma ne yapmam lazım? Aslında odaklanmamız gereken yerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu kainat sarayının en mükerrem misafiriyim. Hayvandan, ağaçtan, galaksilere kadar her şey bana hizmet ediyor. Peki benim ne yapmam lazım? Benim o zaman durup kendi hayatıma bir çeki düzen vermem lazım. Bir bakmam lazım. Yani bu saray benim emrime verilmiş. O zaman ben her şeyi kendi nefsime, kendi istek arzularıma göre harcayamam. Bu hayatı böyle kendi nefsimin arzularına göre harcayamam. Benim, hocam burada sormak istediğim şu. Peki ben kainat sarayının en değerli misafiri olduğumu bildim. Ne yapmam lazım peki? Şöyle düşünün ki bir devlet başkanı başka bir ülkeyi ziyaret ediyor ve onu bir sarayda ağırlıyorlar. Hani bir devlet başkanı gittiği zaman mahiyetinde belki yüzlerce insanla gidiyor. Hepsi de orada kalıyorlar aslında. Ama herkesin gözü kimin üzerinde? O devlet başkanının üzerinde. Ama yemeklerin en güzelini de ona ikram ediyorlar. En güzel yatakta da onu yatırıyorlar. En güzel odayı ona veriyorlar. Ama herkes de ona bakıyor değil mi? Yani onun ya ben bugün rastgele bir kıyafetle çıkacağım deme şansı ya da ben bugün öğlene kadar uyuyorum beni rahatsız etmeyin deme şansı yok. Diğerleri yapabilir belki bunu ama o yapamaz. Çünkü oradaki en önemli misafir o. Bizim de kainat sarayında o ki en önemli misafir biziz. O ki en çok ikram bize yapılmış. Bizim buradan anlamamız lazım ki öyleyse bizi burada misafir eden zat bizden ne istiyor diye düşünmemiz lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Peki Ekrem hocam dediniz ya insan en çok ikram edilen varlık. Yani şu kainata baktığımızda ikramların en çoğunun bize yapıldığını, bizim mükerrem olduğumuzu gösteren ne örnek verebilirsiniz? Yani ben uzağa galaksiye gitmeyeyim. Yani çevreme baktığımda, yakınıma baktığımda ya hakikaten ya bu kainat sarayı benim için yaratılmış ve en çok ikram bana yapılıyor diyebilmem için neye bakmam lazım? Şimdi şöyle biz bir keresinde böyle gençlerle muhabbet ediyorduk. Dedim ki gençler gelin sizinle bir ineğin menüsüne bakalım. İneğin menüsünde ne var? İnek ne yer dedik. İşte birisi mesela karpuz kabuğu diyor, tamam. Birisi saman diyor, tamam. Birisi ot diyor. Saydık. Bir inek ömrü boyunca 9 ya da 10 çeşit farklı yiyecek yiyip ömrünü tamamlıyor. Ya da mesela bakıyorsunuz değil mi işte ormanlar kralı arslan. Kral ama adamın ömrünün yarısı aç geçiyor zaten de. Diyelim 10 günde 15 günde bir işte antilopu buldu parçaladı yiyor. Yediği çiğ et. Bizim gibi Adana kebap yiyemiyor. Tamam mı? Ya da işte köfte yiyen bir arslan yok yani. Her ne kadar kralsa da tamam mı? Şunu demek istiyorum. Hani bir ineğin menüsünde 10 çeşit var. Bir başkasında belki birkaç çeşit var. Değil mi? Ama insanın sadece diline, o tat alma duyusuna daha doğrusu hitap eden binlerce, belki 10 binlerce. İşte sadece bizim Anadolu mutfağında değil mi? Binlerce çeşit farklı lezzet. Ama diyorsunuz Meksika mutfağı, Çin mutfağı. Hepsinde farklı lezzetler. Ama burada da önemli olan şöyle bir nokta var Nihat Bey. Bunu özellikle böyle genç kardeşlerimizin dikkatine arz etmek isterim. Şimdi şu an şu dünyada bulunan bütün lezzetler bugünkü gibi olsaydı. İşte kebaplardan tutun en güzel meyvelere kadar. Tatlılardan girin işte en güzel diğer yiyeceklere kadar. Hepsi aynen bugünkü gibi olsaydı. Ama sadece şu dilimizin üzerindeki et parçası elimizin üzerindeki et parçası gibi olsaydı. O zaman ne olacaktı? Bakın en güzel meyvelerden birisi herhalde muz. Özellikle bizim ülkemizde çok kıymetli. Elimizin üzerine bir muzun değdiğini düşünün. Elimizi yıkamadan rahat edemiyoruz. Rahatsız oluyoruz değil mi? Ama aynı muzu alıp dilimizin üzerine koyduğumuz zaman muhteşem bir lezzet alınıyor. Yani bütün nimetler, lezzetler bugünkü gibi olsaydı ama sadece dilimizin üzerine konulmuş olan o reseptörler konulmamış olsaydı hiçbir şeyin tadı olmayacaktı. Aynen bugün yediğimiz gibi o gün de yemek zorundaydık. Hayatımızı devam ettirmek için ama hiçbir lezzet almayacak. Belki de zoraki bir hap yutar gibi bu gıdaları almak durumunda kalacaktık. Ama burada baktığımız zaman karpuzun en güzel yeri bize, kabuğu hayvanlara. Nimetlerin en güzel tarafı bize ama en sıkıntılı yerler işte buğday ekiliyor, tanesi bize geliyor. Ondan pastalar, börekler yapılıyor. Ama ineğe sadece nesi gidiyor? Samanı gidiyor. Biz aslında beğenmediğimiz her şeyi onlara yediriyoruz. Zaten bitkilere gidersek iş daha farklı. Bakterilere gidersek daha farklı. Meleklerin zaten yemesi içmesi diye bir şey yok. Bununla beraber diyelim ki bir dağın kenarından geçerken
Karşıda güzel bir nehir akıyor, arka taraf yemyeşil, tepede biraz kar var. Muhteşem bir manzara. Biz oraya bakıp o manzaradan da gözümüzle lezzet alıyoruz. Aynı yerde otlayan bir inek acaba hiç kafayı kaldırıp da "Aa ne güzel bir manzara" demiş midir? Dememiştir. Hadi inek arkadaşlar bugün bir pikniğe gidelim. Şu manzaraları bir seyredelim diyen ne bir inek Yok, ne bir evet. koyun yok değil mi hocam? Evet. Siz öyle anlatınca aklıma şu geldi. Rahmetli annem babam böyle tavuk hayvan falan bakarlardı. Benim hep dikkatimi çekerdi. Yani o zaman küçüklük zamanlarında bile. Oğlum derdi ki yemez ki. Tavuk kendi yumurtasını. Peki kim yiyor? Sadece bana. Yani tavuk ne kendisi ne bir başkası için yumurta yapmıyor. Sadece insana yapıyor. Anne derdim ya ineğin sütünü ne kadarını yavrusuna yediriyorsunuz? %10'unu. Peki %90'ı? %90'ı bize. Kendisi içmez mi anne? Yok içmez. İneğin kendisi o sütünü içmez. Hatta buzağı ayrı bir yere bağlarlar ki Evet. gidip annesinin sütünü fazla içmesin. Çünkü Evet. içerse Kendisine zarar eder. zarardır, hatta Evet hocam. ölebilir. Evet hocam. Aynı bunun gibi. Ölebilir. Yani arıya diyorsunuz yani yaptığı o balı kendisi için mi? Hocam kendisi için değil. Çok Ya- az bir miktarı kendisine, Aynen hocam, gerisi aynen. insana. Hocam etrafımıza baktığımızda kainatta etrafımızda perverde olan bize hizmetçilik eden nihayetsiz mahlukat var zaten. Ya bundan insan anlıyor ki gerçekten evet her şey bana hizmet ediyor. Yani tutup da ta uzağa gitmeye gerek yok. Her insan aslında kendi çevresine baksa şu yediğimiz gıdalara bakın hocam. Dediğiniz gibi etinden sütüne kadar. Yani bunlar kimin için? Evet, İnsan için. İnsan için. Kesinlikle. Öyleyse bu kainat sarayının en değerli misafiri benim. Evet. Ben hayvan gibi yapamam. Yapamam. Onun yaptığı gibi hareket edemem. Onun gittiği yoldan gidemem. O sadece midesini doyurmak için var. Ben aynısını yaparsam o zaman onun mertebesine inerim. Hatta onun için diyor ya hocam yani sizin az önce dediğiniz gibi eğer insan kainat sarayının en değerli mahluku olduğunu bilmezse ve ona göre amel etmezse Kur'an onları belhüm edal diyor hocam onlara. Yani onlar hayvan olamazlar diyor. Hayvandan daha aşağıdırlar. Niye? Çünkü az önce verdiğiniz örnek var diyor hocam. 1000 altınla en değersiz bir elbise alan adamla 10 altınla en değerli bir elbise alan adam aynı mertebede olur mu? Hayır, diğeri ahmak sınıfındadır. Niye? Çünkü 1000 altın bir kat elbise için değil. Eğer vermişsen sen aklını kullanmıyorsun demektir. Diğeri aklını kullanıyor demektir. Yani o zaman hocam ya özetle şu. Benim bu dünyada değerimi bilmem lazım. Ya bunun için ekstra bir uğraş vermek lazım. Yani bu videonun amacı da bu. Yani insanın kendisini tanıması lazım. Bizim sadece az önce ifade ettiğiniz bu kainat sarayının en değerli misafiri olduğumu bilme boyutu bu. İnsanda sadece madde yok ki hocam. Akıl, ruh, ondan sonra duygular, sevmektir, nefret etmektir. Bu gibi duygular itibariyle bakarsan diğer hayvanlarla mukayese edilmeyecek derecede yüksek potansiyele sahip aslında açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor değil mi hocam? Bunu insanın mahiyetinde neye baksak görebiliyoruz. Değil mi hocam ya? Evet. Yani insandan başka işte müzik yapıp da ondan Lezzet alan. var mı? İnsandan başka işte bir portreyi yapıp da onu seyredip ondan lezzet alan var mı, değil mi? Ve bir de aslında insanın mahiyetinin en ulvi tarafı bu. Manalar. O da insanın akıl sofrası. Değil mi? Bazen bir cümle duyuyorsunuz. Ya o kadar güzel bir manayı ifade ediyor ki o manadan da lezzet alıyorsunuz. Özetle ister akıl soframız olsun, ister göz soframız, ister tat alma duyumuz olsun. Bunların hepsinde ister kulağımız olsun en güzel sofra insanın önünde ve insan kainat sarayının özetle en mükerrem misafiri. Ve o deminki verdiğimiz temsil muvaciyesinde nasıl ki bir devlet başkanı bir yere gittiğinde onun mahiyetindeki diyelim orada bir koruma görevlisi. Ben bugün biraz uyuyacağım, daha fazla işte gezeceğim vesaire diyebilir ama devlet başkanı bunu diyemez. İnsanın mahiyeti sanki bütün o mahlukat içerisinde ama bu her bir insan için geçerli. Hani o yüzden insana halife-i arz deniyor değil mi? Halife-i arz. İnsanın mahiyeti böyle. Dolayısıyla da ben hayvan gibi olamam. Ben bir hayvan değilim. İnsan bu haliyle, bu mahiyetiyle bir hayvan değildir. Ama tabii ki mesela insan diyebilir ben hayvan gibi yaşamak istiyorum. Hayır, yaşayamazsın. Çünkü kafanda akıl var. Sen geçmişten elemler, gelecekten de endişeler alıyorsun. İnsan istese de hayvan olamaz. Ama ne olabilir? İşte sarhoşlukla aklını uyutabilir. Hani deniyor ya galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçarlar. Yoksa insanın bu dünyadan zevk alması, bu dünyada mutlu olması da eğer Allah'ı tanımıyorsa, Allah'ı bilmiyorsa ve bunun neticesinde de kendi mahiyetini bilmiyorsa, ben bir misafirim demiyorsa,
ediyorsa. Nihat Bey bu nokta da çok önemli. Eğer ben misafirsem burada bir ev sahibi var. Evet. Evet. Eğer birisi beni misafir ediyorsa, hele ki bu şekilde ikramlarla misafir ediyorsa, öyleyse benden bir istediği var. O yüzden burada insan nedir konuşurken, insan kainat sarayının en mükerrem misafiri ise eğer, öyleyse çok büyük bir zatın misafiridir. O beni buraya getirdi, benden mutlaka bir istediği var. Şimdi şöyle yine bir metaforla mevzuyu aydınlatmaya çalışalım. Düşünün ki bir insanı derdest ettiler, gözlerini bağladılar, ellerini bağladılar. Bir de aynı yerde bir koyun vardı, onu da derdest ettiler. Onu da ayaklarını bağladılar, gözlerini bağladılar. Bir helikoptere bindirip götürüp Antalya'da bir portakal bahçesine ikisini de bıraktılar. Gözlerini açtılar, hemen uzaklaştılar. Koyun ne yapar? Hemen ot bulmaya başlar hocam. Otlamaya başlar. Demez ki ben burada niye geldim buraya? Beni buraya kim getirdi? Beni buraya getirenler benden ne istiyorlar? Ama eğer oradaki o insan da gözü açılır açılmaz hemen bir portakal koparıp yese, o zaman işte hayvandan bir farkı kalmaz. Ne diyecek insan? Beni buraya niye getirdiler? Beni buraya kim getirdi? Buraya getirenler benden ne istiyor? Şunu söylemek lazım. Özellikle kıymetli genç kardeşlerimize, biz buraya kendimiz gelmedik. Bizi buraya anne babamız da getirmedi. Bazen bir bayan hamile oluyor, 2 ay hamile olduğunu bile anlamıyor. Ya da doğuma yakın fark ediyor ki çocuğu sakat. İnsan bilmez bunu. Onlar sadece birer vesile. Bizi buraya Allah getirdi. Bizi burada böyle mükemmel misafir ediyor. Ve bizden bir istediği var. İstediği ne peki? İstediği kendisini tanımamız, kendisini bilmemiz ve bizim de kul olduğumuzun farkına varıp ona göre yaşamamız. Nihat Bey biliyor musunuz? Hakiki mutluluk da burada. Tam zaten oraya gelecektim hocam. Yani insan aslında kendini bilse, Rabbini tanısa, dünyaya giriş gayesini bilse, hocam dünyada cennet hayatını yaşayabilir değil mi hocam? Hani böyle dünyanın sıkıntıları, dünyanın meşakkatleri, kederleri, elemleri ancak insanın kendisini tanımasıyla ve kendisini göndereni tanımasıyla ortadan kalkabilir değil mi hocam? Ya zaten mevzu oraya geliyor. Yani ben kendimi bilsem, beni buraya göndereni bilsem hayatımda ne değişir? Hayatında şu değişir. Cennet hayatı gibi bir hayat yaşarsın. Kesinlikle öyle. Hani bir mütefekkirin çok güzel bir sözü var. Diyor ki onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahttır. Bu noktada şöyle öğrencilik yıllarımdan bir hatıramı da paylaşmak isterim kıymetli izleyenlerimizle. Şöyle ki üniversitede okuduğumuz yıllarda çok yakın görüştüğümüz bir arkadaşımız vardı. Bir gün geldi dedik ya bizim sınıfta bir arkadaşımız var. İnanmıyor, ateist. Bu arkadaşı birkaç sene Türkiye'nin önemli tıp fakültelerinden birinde kazanmış, okumuş ama bakmış ki gitmiyor. İşte 3 yıl geçmiş ancak 2. sınıfa geçebilmiş falan. Ben uğraşmayacağım demiş. Bizim üniversiteye, Erzurum'a fen bilgisi öğretmenliğine gelmişti. Ve tanışmışlar, işte arkadaşının ateist olduğunu anlamış. Daha sonra o arkadaşını davet etti, getirdi, ilgilendik. Bazı arkadaşlarımız anlattı, etti. Sorularını sordu, cevaplarını aldı ve daha sonra çok şükür iman etti, namaza başladı. Onun söylediği bir şey var, çok enteresan bir nokta. Diyor ki benim ablam ve eniştem de ateist. Ben onların bir kere olsun canı gönülden güldüklerini, eğlendiklerini, mutlu olduklarını görmedim. Ha, gidiyor alkol alıyor, beyni uyutuyor ya da bir uyuşturucu alıyor. Bu gerçek bir mutluluk değil. Onun sonu daha ağır, daha büyük acılar aslında. Ben onların mutlu olduğunu görmedim dedi. Çünkü insan mutlu olamaz. Düşünün, gözünüzü yumsanız da, kapasanız da, düşünmek istemeseniz de insan bir sona doğru gidiyor. Ve bu son eğer yok olmaksa, hiçlikse hayatın hiçbir anlamı yok Nihat Bey. Bu noktada bir büyüğümüzden dinlediğim çok güzel bir örnek vardı. Hani insanın değeri noktasında. Bakın ortaya koymaya çalıştık ki insan hayvana nispeten çok değerli bir varlık. Ama şöyle düşünün, sizin elinizde 5 lira var. Diğer elinizde de 200 lira var. 200 lira 5 liraya göre 40 kat daha kıymetli. Ama biraz sonra ikisini de alıp sobaya atacaksınız. Hangisi daha kıymetli? İkisi de kıymetsiz. Çünkü ikisi de biraz sonra sadece bir alev pırıltısı, alev parıltısı olacak değil mi? Eğer insan böyle büyük bir mahiyeti, böyle büyük bir kıymeti olduğu halde yok olup gideceğim diye bilirse, o zaman deminden beri ifade ettiğimiz o kıymetlerin hepsi zayi oluyor ve insan yokluğa giderse eğer dünyadaki bu mahiyetinin de hiçbir kıymeti kalmıyor. Şunu da ifade etmek lazım. Dünyada hayvanlar belki bizden menülerinde daha az çeşit var ama bu dünyada bizden daha çok lezzet alıyorlar. Her cihetten bizden daha çok lezzet alıyorlar. Niye? Ne geçmişten gelen bir elemi var. Oturup da üzülmüyor. Benim bir tane işte kuzum vardı. Onu acaba nereye götürdüler? O dertte değil artık. Ya da acaba beni yarın kesip yiyecekler mi? Öyle de bir derdi yok. Kafasında akıl olmadığı için
Kafası rahat. Ama insan böyle değil. İnsan bir saat sonra ben acaba hangi metroya binip de trafiğe takılmadan gidebilirim hesabını yaptığı gibi, değil mi? Ya da bu kış borçlarımı ödeyebilecek miyim? Seneye çocuğu kursa gönderebilecek miyim? Bunun hesabını yaptığı gibi ben öldükten sonra acaba yılan akrep yuvası soğuk bir kabre girip orada parçalanıp çürüyecek miyim? Yoksa elbisemi burada bıraktığım gibi vücut libasımı da orada bırakıp çok daha ulvi alemlere mi gideceğim? Bunu ne yapmak zorunda insan? Düşünmek zorunda. Bu noktada şöyle de bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Lise yıllarımızda yine böyle ateist bir arkadaşımız gelmişti. İşte bir öğretmen, bir hocamız ilgileniyordu. Aynen şunu dedi Nihat Bey. Dedi ki ya dedi o ki siz inanıyorsunuz. Lütfen anlatın. Beni de ikna edin. Ben de inanayım. İnanın dedi. Cehennem dahi olsa razıyım. Ben yok olmak istemiyorum. Tabi açtık eserlerden buna dair yerleri okuduk. Dedi ben bunu hiç duymamıştım dedi. Ama dedi ben bu kanaatteyim. Şimdi dolayısıyla insanın mahiyeti böyle ulvi. O ki böyle ulvi bir mahiyeti var. O ki insan bu kadar kıymetli. Demin sizin dediğiniz gibi bir çocuğun cebine belki 200-300 lira koyup markete gönderiyoruz. Ama hiçbirimiz bir gencin eline 10 bin lira sıkıştırıp da git şu amcaya borcum var ver gel demiyoruz. Niye? Çünkü elinden alabilirler. Şimdi bir de düşünün Kaşıkçı elması gibi çok kıymetli bir elmasınız var. Bir seyahate giderken onu sigortalatırsınız. Onun için özel koruma tutarsınız. Ya da onu en üst düzeyde bir korumayla bir yerden başka bir yere götürürsünüz değil mi? İnanın insanın insanlığı 1000 tane Kaşıkçı elmasından daha kıymetli. Ve o yüzden de bunu bizim elimizden almak istiyorlar. Sevgili gençler, özellikle sizin için bu nokta çok önemli. Eğer insanlığımızı kaybeder, bir hayvana dönüşürsek çok büyük değerlerimizi kaybetmiş oluruz. Bunun Kaşıkçı elmasıyla bile ifadesi mümkün değil. Böyle bir değer var. O ki böyle bir değer var. Bizim de bir ömür sermayemiz var. Onun her anı kıymetli. Hayat çok kıymetli. İnsan eğer bu kıymeti bilmezse ben niye yaşıyorum demeye başlar. Mahiyetini bilmezse o zaman Allah muhafaza çok yanlış şeylere düşebilir. Bakın orada da ilginç bir istatistiği kıymetli izleyenlerimizle ben paylaşmak isterim. Dünyada her 40 saniyede bir insan canına kıyıyor biliyor musunuz? İntihar ediyor. Yani biz şu cümleyi kurup bitirinceye kadar belki de birkaç insan canına kıydı. Çok ilginç bu. Her 2 saniyede dünyada bir insan ölüyor. Her saniye ise bir insan doğuyor. Dolayısıyla dünyanın nüfusu saniyede bir kişi artıyor. Ama bizim asıl mevzumuz olan her 40 saniyede birse bir insan canına kıyıyor. Nihat Bey, hayatın kıymetini bilen, vazifesinin ulviliğini bilen bir insan bunu yapmaz. Ben kainat sarayının en mükerrem misafiriyim. Beni burada misafir eden büyük bir zat var. Cenab-ı Hakk'ın ben burada misafiriyim. Bunu bilen, bu kıymeti bilen ya da bir insanın sadece kendisi değil, karşıdakinin kainat sarayının en mükerrem misafiri olduğunu bilen bir insan karşıya zarar da vermez. Bakın demek ki toplumsal problemlerin temelinde ne var? Toplumsal problemlerin temelinde insanın kendi mahiyetini bilmemesi var. Kur'an'da yüzlerce yerde insandan bahsediliyor ki bu normal. Çünkü Kur'an insana indi. İkram Hocam süremiz doldu. Tabii insanla ilgili hakikaten konuşulması gereken çok konu var. Yani bizim konuştuğumuz şu anda muhtemelen %1'i bile değildir. Çünkü insan kainat sarayının en mükerrem misafiri ise onunla ilgili muazzam detaylar var. Ama tabii süremizin sonuna gelmiş olduk. Hocam Risale-i Nur'da şöyle bir cümleyle sohbetimizi bitirmiş olalım. Diyor ki ey kendini insan bilen insan kendini oku. Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Yani insan eğer kendini tanımazsa, kendini okumazsa, kendini bilmezse hayvan ve camit dediğimiz taş, cansız şeyler hükmünde ama gene de insan kılıfında, insan suretinde bir şey olmak ihtimali var diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız. Bizi stüdyomuza kadar geldiniz. Ama biz bunun devamını istiyoruz hocam. Çünkü insani değerleri bilmemiz lazım. İnşallah insani değerler olarak mesela sabır, mesela şükür, mesela iktisat, hatta insanın başka bir boyutu. Çünkü insan mesela insanın ruh boyutuna hiç dokunmadık. İnsanın duygularıyla ilgili konuşmadık. Sizin alanınız biliyoruz hocam. Bununla ilgili çok yerlerde konferanslar veriyorsunuz. İnşallah bundan sonraki programımızda bunlardan birisiyle devam etmiş olalım diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu video hoşuna gittiyse
Ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.